Merhabalar arkadaşlar, ben Sertaç Kemiksiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün BMW'de, yani bizim büyük oğlandan nefret ettiğimiz 5 tane konuyu işleyeceğiz. Çok severek kullanmama rağmen bana yaka siktiren 5 tane sıkıntıya bakacağız. Hadi gelin detaylarına beraber geçelim. Hoşlanmadığımız 5 şeyden bahsedeceğiz ama dilerseniz hoşlandığım ilk şeyden bahsedeyim. Biraz camı açayım. Bu sesten de vazgeçmek çok zor arkadaşlar. Şimdi camı kapatıyorum, devam ediyoruz. Hoşlanmadığım şeylerin en başında zırt pırt bizi servise çağırması var arkadaşlar. Yani diğer arabalar biliyorsunuz genel olarak işte 15.000'de neyse belli bir şeyde, bazıları 20.000'de sizi servise çağırırken bizim Rhino beni işte 7.000'de, 6.000'de, bilemedin en iyi ihtimal 10.000'de, 8.000'de servise çağırıyor. Yani bu tabii ki Rhino'nun suçu değil, BMW'nin servis politikasının bir suçu. Bu işten nefret ediyorum çünkü benim gibi arabasını servis dışında hiçbir yere emanet etmek istemeyen arkadaşlar için bir servis bedeli en kötü ihtimal bir kağıt. Bu bir kağıdı da zırt pırt vermek insanın zoruna gidiyor. Senede 2 kere bu parayı vermek BMW'nin beni kerizlediğini düşünmeme yol açıyor açıkçası. O yüzden nefret ettiğim ilk konu bu. İkinci konu BMW'nin yüksek yakıt tüketimi maalesef. Abi diyeceksiniz, madem performans istiyorsun o zaman yakıtı da birazcık gözden çıkarman lazım diyeceksiniz ama daha performanslı olan ya da aynı performanslı olan araçlar da var ve bundan daha az yakıyorlar. 11 litrenin altına pek fazla yakıtı düşmüyor. Bizim küçük oğlan 9 litrelerde geziyor. Onun da performansı çok iyi. Onu da şuradan görebilirsiniz. Şu yukarıdaki videodan görebilirsiniz arkadaşlar. Büyük oğlanla küçük oğlanı yarıştırdık. Bizim büyük oğlan maalesef soluksuz kaldı onun yanında. Ona rağmen A4 TFSI B9 kasa aracım Avant'ta olmasına rağmen 9 litrelerde yakıyor. Fakat bizim büyük oğlan 11 litreyi hep yakalıyor. Peki yakıt tüketimi demişken bana söylesenize, hangi arabayı kullanıyorsunuz ve 100 kilometrede kaç litre gösteriyor yakıt ortalaması? Böylece hepimizin arabalarının kaç yaktığından bilgimiz olur, fikrimiz olur. Instagram'da yapmıştım bunu. Çok değişik arabalardan çok değişik litreler çıkıyordu. Yorumları okuması çok zevkli olmuştu. Hadi siz de yazın. Zaten modifiyeye bir tomar para harcıyoruz. Bari benzine harcamayalım, olmaz mı? Üçüncü konumuz iç tasarımın materyal kalitesi, iç tasarımın şıklığı. Yani asla hiçbir zaman bir Audi, bir Mercedes seviyesinde BMW hiçbir zaman olmamıştır. Belki bu F30 kasayla şu anda çok yaklaştı. Yeni 5 serisi G30'da bu şeyi kırmış olabilir ama alt segmentteki araçlarla maalesef şu anda Audi'nin ve Mercedes'in kesinlikle gerisinde. Neden bahsediyorum onu da göstereyim size. Benim aracım şu anda görüp görebileceğiniz en lüks donanımdaki BMW kokpitine sahip ve de kabinine sahip. Yani işte M3 vites, M3 tuşlar, ondan sonra dev X6 ekranı, alttan ışık veren, led ışık veren, parlak piyano bilek, kontrol paneli, kadran desek işte orijinal M3 kadranı, direksiyon dersek M Performance Version 2 direksiyonu, M tuş takımı, M pedallar. Bu arada M3 koltuğu baştan aşağı, arka taraf aynı şekilde M3 koltuğu baştan aşağı. Fakat bunlara rağmen standart bir Mercedes'le mesela bir C180 düşünün. Bir AMG olarak koltukları çok başarılı, iç tasarımı çok başarılı. Yeni bir S4 serisi düşünün. Bizim büyük olana küçük olana taktığımız koltuk videosunu buradan görebilirsiniz mesela. Orada taktığımız koltuğu düşünün. Ona yapıyor olduğumuz eklemeleri düşünün. Mesela kadran videosunu buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda yine buradan eklediğimiz büyük navigasyon videosunu görebilirsiniz. Onlar daha standart olmasına rağmen, bendeki gibi ekstrem olmamasına rağmen bir tık daha ötede, bir tık daha şıklar diye düşünüyorum. Benim arabamın içini çok beğenmeme ve böyle bir içi kolay kolay göremeyecek olmanıza rağmen bunun da altını çiziyorum. Bu söylediklerimi dinlerken siz de benimle aynı fikirdeyseniz lütfen şu andaki videoyu beğenin. Bu konulardaki videoların da devamının gelmesini istiyorsanız tabii ki abone olun. Siz abone oldukça benim gücüm artacak, benim gücüm arttıkça videoların devamı gelecek. Evet.
Dördüncü konuya gelelim arkadaşlar. Dördüncü konuda ise kış performansı var. Sıkıntı yaşanması çok muhtemelen ağaçlardan bir tanesi. Kar lastiğiniz muhteşem olsa bile arkadan itişin kar lastiğiniz muhteşem olsa bile arkadan itişin getirdiği dezavantajlar arkadaşlar kış aylarında bizlere çok zorlu anlar yaşatıyor. Yani ben en iyi lastiği taktım bana bir şey olmaz diyemiyorsunuz BMW'de. Maalesef en iyi lastiği taksanız bile ince lastik kullansanız bile sizi zaman zaman zora düşürebiliyor. Kış performansının yetersizliği ya da tehlikeli oluşu. Geldik sonuncu maddeye, yani 5. maddeye. Bunların içinde belki de en başa bela olan madde bu arkadaşlar maalesef. BMW'nin bu kötü tabirinin üstüne yapışmış olması. Çakal. Çakal diyorlar ya bizlere. Bunda yer yer haklılar. Yer yer haklı olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü bazen çok olmayacak hareketler görüyoruz. Özellikle bu arabanın performansından ve kullanış zevkinden dolayı, işte bu hafiften driftler, donutlar vesairelerden dolayı. Ama tabii bunları çok fazla halka açık yerlerde ve insanları tehlikeye atabilecek yerlerde yaptığımız için, genel olarak yapıldığı için kimseye bu hareketleri halka açık yerlerde, tehlikeli olabilecek yerlerde yapmasını asla önermem arkadaşlar. Bunun da bir altını çizelim. Bunları halka açık yerlerde yapıyor olmamız insanların bize çakal demesine sebep oluyor ve belki de bu en gıcık, en kötü üstümüze yapışan tabir arkadaşlar. Yani bu yaftayı yemiş olmak bir BMW'yi alırken insanı 2 kere düşündürüyor açıkçası. Şimdi alacağız da bir sene sonra araba çakal olacak. Bana çakal diyecekler. Efendime söyleyeyim, ne bileyim, kötü gözle bakacaklar gibi. Hani bu araba alırken insanları illaki düşündüren yaftalardan bir tanesi. Belki de en tehlikeli. Bu beşlinin içinde en tehlikeli olanı bu. Beni çok üzüyor bu konuda çünkü mükemmel arabalar. Ben bu kadar anlatmışken, içimi dökmüşken hadi sen de söyle. Sende hangi araba var ve en nefret ettiğin en az bir özelliği hangisi? Aşağıya yorumlara bekliyorum. Tekrarlar söylüyorum, bu videoda eğlendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.